Red Bull yapmış olduğu tanıtımda FOM'un resmi aracını kullandı. Ancak çıkan stüdyo resimleri çok daha farklı bir gerçeği bizlere gösteriyor. Red Bull tasarım fikirlerini yayınlamış olduğu görsellerde gösterdi. Gelin detaylara beraber bakalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olmayı ve eğer videonun sonunda videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın lütfen. Bu iki şey bana çok büyük bir destek olmuş olur. Kanalı 25.000 abone yapmaya çalışıyorum. Umarım bana destek olursun. Şimdi başlayalım. Evet, Red Bull tarafı sabah yapmış olduğu tanıtımda farklı bir araç gösterirken stüdyo resimlerinde çok daha farklı bir araç gösterdi. Ben de görmüş olduğum değişimleri sizlere aktarmak istiyorum. Ön taraftan başlayalım. Burun kısmı çok farklı bir tasarımla beraber gelmiş durumda. Red Bull tarafı alt taraftan hava alan ve aslında ön tarafta daha fazla downforce üretmeye başlayan bir ön burun görüyoruz. Normal şartlarda biz bir önceki jenerasyon araçlarda bu ön burnun ön kanada direkt olarak montajlandığı tarzları görmüştük. Ancak burada alt tarafta biraz daha boşluk yapılmış durumda. Bu aslında FOM'un göstermiş olduğu tasarımdan çok daha farklı. End plate kısmına bakarsak ön kanatta yine farklı bir tasarım olduğunu görürüz ve tabii ki de outwash bir yönlendirici var. FOM her zaman yayınlamış olduğu tasarımlarda takımların kendilerine yardım edeceğini ve arka tarafa kirli hava göndermeyeceğini düşünüyor. Ama takımlar elbette çok daha farklı bir şey yapıyor. Burada end plate'in de farklı olduğunu görüyoruz. Ön kanat tasarımına bakarsak aslında düşündüğüm gibi dış taraftan iç tarafa doğru daralan bir ön kanat tasarımı var. Bu sayede şu bölümden muhtemelen ilerleyen bölümlerde Y250 Vortex'i kullanmaya çalışacaktır takımlar ve bu sayede tabanı mühürlemeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Bence bu onun başlangıcı gibi görünüyor. Ön taraftaki en büyük değişiklik ve bizim de uzun süre düşündüğümüz şey Red Bull'un da pushrod ön süspansiyona geri dönmesi oldu. Biliyorsunuz ki Red Bull 2022 tasarımlarından itibaren pushrod ön süspansiyon kullanıyordu havayı yönlendirmek için. Ancak önceki videomda bahsettiğim gibi artık süspansiyon havayı yönlendirmekten çok daha fazla süspansiyon görevleri için kullanılacak ve pushrod ön süspansiyon bu kuralların genel geçer kabul olacak gibi görünüyor ve Red Bull da aslında pushrod ön süspansiyona geri dönerek bizlere bunu gösterdi. Yan kısma bakarsak ilk olarak bargeboard tarafından başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bargeboard mu? Şimdi burada bir soru işareti var. Şimdi aslında FOM'un göstermiş olduğu tasarımdan çok daha farklı bir tasarım görüyoruz. Üçlü bir yönlendirici var ve tabii ki de lastikten çıkan kirli havayı olabildiğince taban kısmından ayırmaya çalışan bir tasarım olduğunu göreceğiz. Yine FOM yayınlamış olduğu kurallarda bu bölümün inwash olmasını, yani arka tarafa kirli hava gitmemesini amaçlıyordu. Ama tabii ki takımlar arkadaki araç bizi daha rahat takip etsin demiyorlar ve Red Bull aslında ilk kurşunu attı. Bu bölüm daha sofistike bir hale gelecek. Burası bargeboard olacak. Ben buna emin gibiyim ve tabii ki takımlar ön lastiklerden çıkan kirli havayı olabildiğince düzeltmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Sidepod'a gelirsek aslında 2021 araçlarıyla 2025 araçlarının bir hibrit modeli olduğunu görüyoruz. Ön bölüm overbite, yani üst tarafı kapalı ve buradan havanın geçmesini amaçlayan tasarım. Ancak arka bölüm fark ettiyseniz çok daha açık bir bölümde ve aslında 2025 sidepod'larından gördüğümüzden çok daha farklı bir tasarım. Evet, downwash var, zaten bunun olmasını bekliyoruz ama ben Audi videosunda söylediğim gibi bu bölümün daha da küçülmesini bekliyorum. Zaten 2025 araçlarına göre sidepod kısmı daha da azalmış durumda. Bu downwash sayesinde, yani aşağı tarafa doğru havayı yönlendirme sayesinde bu bölümü kullanmaya çalışacaklar. Ben görselde bunları belirtmedim ancak taban bölümünde de gördüğünüz üzere ufak ufak yönlendiriciler de var. Zaten takımların amacı bu. Bu bölümü iyice efektif kullanmaya çalışacaklar. Buradan çok daha fazla downforce gelecek. Yani biz ilerleyen kısımlarda bu araçlar geliştikçe, testlere çıktıkça bu bölümlerde de yönlendiriciler görmeyi bekleyelim. Yani buradan havayı yönlendirip tabii ki de difüzör tarafına daha fazla havayı göndermeye çalışacaklardır. Yine benzer bir şekilde downwash kısmı motor kapağı bölümünde de var. Görüyorsunuz siz de bu bölümde aşağıya doğru bir yönlendirme var ve bu bölümden yine aynı şekilde aynı tarafa havayı yönlendirmeye çalışan bir Red Bull tarafı görüyoruz. Ve en önemlisi 2023 Alfa Romeo'sunda böyle iyice öne çıkan, diğer takımlarında 2024'te benimsediği ve sonra bir anda 2025'te vazgeçmiş olduğu motor kapağı tasarımları geri döndü. Gördüğünüz üzere bu çıkıntıyı, ciddi bir çıkıntı var ve burada havayı yönlendirmeye çalışıyorlar.
2023 Alfa Romeo'sunda da aslında biz bunu görmüştük ve sonra 2024'te neredeyse her takım benzer bir şekilde motor kapağını bu şekilde yapmıştı. Tabii Alfa Romeo'da bu bölümler daha çıkıntılı. Daha demin göstermiş olduğum görselde Red Bull'da o kadar çıkıntı yok ama bu bölümü neden bu şekilde yapıyorlar aslında? İsterseniz bunun detaylarına bakalım şimdi. 2026 kurallarında daha dar paketleme olmasını bekliyoruz. Çünkü taban tarafını kullanmaya çalışacaklar ve takımlar elbette 2025'te olduğu gibi büyük sidepodlar kullanamayacaklar. Çünkü taban kenarını kullanmaları gerekiyor. Bu da aslında arka tarafta havayı yönlendirmek açısından takımlara daha az enstrüman veriyor. O yüzden arka tarafın havasını daha iyi kontrol etmek için farklı çözümler gerçekleştirilmiş durumda. Ön tarafta gördüğünüz üzere downwash bir bölüm var. Arka tarafta yine motor kapağının arka bölümünde farklı bir tasarım olduğunu görüyoruz. Daha çıkıntılı, havayı yönlendirmek üzerine kurulu ve en önemlisi havayı yönlendirmenin en iyi enstrümanlarından bir tanesi de Shark Fin'in geri dönüşü. Biz Shark Fin'i Formula 1'de ara ara görüyoruz. Bir önceki nesilde hiç kullanılmadı ama yeni kurallarla beraber Shark Fin'in geri dönüşü de oluyor. Çok basit bir şekilde aslında arka taraftaki havayı olabildiğince yönlendirmeye, olabildiğince düzenlemeye çalışan bir tasarım bu. Bu sayede takımlar arka tarafta kirli hava oluşumunu engellemeye çalışıyorlar. Eğer arka taraf çok serbest olursa bir paraşüt haline geliyorsunuz. Bu havayı iyice yönlendirmeniz gerekiyor. 2022'de Mercedes'in yaşamış olduğu sorunu yaşıyorsunuz. O yüzden aslında Red Bull'un stüdyo resimleri düşündüğünden çok daha fazla şeyi bizlere gösteriyor. Yine benzer bir şekilde 2025 aracına da benzerdi ama pushrod arka süspansiyonun kullanıldığını görüyoruz. Neredeyse her takımda pushrod ön süspansiyon, pushrod arka süspansiyon görmeyi bekliyorum ben. Belki bazı farklı yorumlar olacaktır. Ancak ben genel olarak her takımın benzer bir şekilde bunları yorumlamasını bekliyorum. Süspansiyon çünkü biraz daha süspansiyon gibi kullanılacak. Öte yandan arkana da bakarsak aslında düşündüğüm bir şey var. Bu tasarımdan biraz daha farklı bir şekilde. Geçen günlerde şu tartışılıyordu. Şimdi biliyorsunuz ki bu arka taraf oynayacak ve her düzlükte açılabilecek. Aslında DRS'nin farklı bir versiyonu gelecek. Peki yükler nasıl olacak? Yani biz yüksek downforce'u pistte, düşük downforce'u pistte aynı arka adımı göreceğiz. Ben açıkçası bu bölümün yani en alttaki kısmın downforce seviyelerini belirlediğini göreceğimizi düşünüyorum. Üst tarafın her takımda benzer bir şekilde yüklü olmasını bekliyorum. Çünkü zaten burası açılacak. Alt tarafın ise downforce seviyelerini belirlemesini bekliyorum ben. Yani aslında bu kısım ne kadar genişlerse o kadar yüksek downforce, ne kadar daralırsa o kadar düşük downforce üreten bir arkana da sahip olacaklarını düşünüyorum. Bu da aslında farklı bir durum olacak bizler için. Çünkü ne kadar yüklü gelirsen gel bu bölüm açılacağı için zaten düzlükteki sürtünmen azalacak. O yüzden mesela Monza'da burayı azaltmanın bir mantığı yok. Zaten burayı açacaksın. O yüzden Monza'da burayı düşürmek yani buranın kalınlığını azaltmak sana daha düşük downforce'u getirebilir diye düşünüyorum. Yani aslında oynamayan tek tarafın, statik kalan tek tarafın downforce seviyelerini belirlemesini bekliyorum. Bu da tartışılan bir konu. Öte yandan arka kanadında çift pylon dediğimiz parçalarla tutturulduğunu görüyoruz. Bu da aslında konuşulan bir mevzuydu. Tek mi olacak, çift mi olacak diye ağırlıktan tasarruf için. Ancak şu anda Red Bull tarafında çift görüyoruz. Evet, stüdyo resimleri bu şekildeydi. Bu araç final versiyonu değil. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Hatta testlerde göreceğimiz hiçbir araç final versiyonu olmayacak. Onu söyleyelim. Takımlar bu tasarımları iyice geliştirecekler ve muhtemelen Avustralya Grand Prix'de biz çok farklı paketler göreceğiz. Ama zaten buradaki amaç 2026 tasarım trendlerini anlamak. Red Bull hızlı olur veya yavaş olur demiyorum, fark etsiniz. Hiçbir zaman bunu söylemedim zaten. Buradaki asıl amaç takımlar kuralları nasıl yorumlayacak? Bunları anlamaya çalışmak. Ben yapmış olduğum bu görselleri Instagram hesabımda paylaştım. Sizler de uzun uzun inceleyebilirsiniz. Instagram adresim Kubilay Vergili zaten hemen çıkar. Umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.